Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7-8 yaş aralığındaki çocuklarımız için çok hoş, çok güzel bir patik modeli anlatacağım. Patik çorap modeli anlatacağım. Hem kız çocuklarına uyar, hem erkek çocuklarına uyar, hem güzel, hem de çok kolay bir günde iki çift bile örebilirsiniz. Modelime geçmeden önce benim erkek kardeşim Erzurum'da görev yapıyor. Onun arkadaşının yengesi beni takip ediyormuş, çok seviyormuş. Onu söyledi. Kardeşim, ona buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Öznur Yılmaz Hanım'a e, ben de sizi çok seviyorum Öznur Hanım. Hepinizi çok seviyorum. O kadar güzelsiniz ki, güzel yüreklisiniz ki çok güzel bir aile olduk. Böyle dediğim gibi keşke imkan olsa da hepinizle buluşmak nasip olsa, ama kısmet. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Orada dilediğimizi, istediğimizi görebileceğiz. Cennet umuduyla bakıyorum. Cennette buluşmak umuduyla. Evet, modelimize tekrar geçelim. Modelimiz çok hoş, çok güzel dediğim gibi. Ben 7-8 yaş için 99 ilmek atarak başladım arkadaşlar. 99 ilmek atarak başladım. Ama 9-10 yaş için örecekseniz 4 ilmek fazla atın. 6-7 yaş için örecekseniz de 4 ilmek eksik atarak başlayabilirsiniz. İp olarak patik ipi, şiş olarak ise 3 numara şişle öreceğiz inşallah. Hazırsanız şöyle kenara alayım, beraber başlayalım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilmeklerimizi dediğim gibi benimle aynı yapıyorsanız 99 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 99 tane tek sayı ilmeklerimi attım. Burada iki ipimi birbirine bağlıyorum. Çevirdim. Haroşa yapacağız. Dediğim gibi tabandan başlayacağız. Haroşayı ben önden de düz, arkadan da düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet, düz örerek sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da şöyle örüp sırayı tamamladık. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İpimiz bu taraftaysa ön yüzdeyiz. Başlangıç ipimiz. Yine haroşa örüyoruz. Bakın ön yüzde bir sıra haroşamız oluştu bile. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, 6 sıra haroşa öreceğim. Çocukların ayağı taraklıysa, altı genişse arkadaşlar, tombikse 7 sıra örebilirsiniz. Ben 6 sıra örüyorum. Yeterli geliyor. Evet, 6 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Gördüğünüz gibi 6 sıra olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra haroşam oluştu. Şimdi Selanik desenini vereceğiz. Selanik desenini vermeden önce ortada 13 ilmek ayarlayacağız. Kenarlarda 43 ilmek olacak. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 39, 43. Evet. 43 ilmek. Sağda şöyle işaretleyici koyabilirsiniz. 43 ilmek de solda olacak. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 39, 40, 41, 42. Ay 42 oluyor, 43 dedim. 42, 43'üncüye işaret koyuyorum. 43 ve 44'ünün arasına. O zaman burayı yanlış koyduysam bir tane fazla olmuş olacak. Ortada 13 ilmek olacak. 3, 6, 9, 12, 13. Evet, burayı yanlış hesaplamışım. Şöyle tamamdır. Sağ tarafta 43, sol tarafta 43 ilmeğim var. Ortada 13 ilmeğimiz var. Sizinki de farklı sayıdaysa ortada 13 ilmek olsun. Yetişkinler için 15 ilmek ideal
büyük örmek istiyorsanız. Evet, haroşa örgüme devam ediyorum. İlk işaretlediğimiz yere kadar haroşa örelim. Evet, işaretlediğim yere kadar geldim. Burada işaretimi çıkartıp sağ şişime geçiriyorum. Selanik zeminini hazırlıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Bir düz, bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters. 13 ilmeğimizi bu şekilde bir düz, bir ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. 13. ilmeğimde düz. İşaretimi sağ şişime aldım. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşamı ördüm, çevirdim. Tersindeyiz. Yine haroşalarımızı örelim arkadaşlar. İlk işaretimize kadar gelelim. Evet, 43 ilmek haroşamı ördüm. Burada işaretime geldim. Bunu sağ şişime aktarıyorum. Tersindeyiz. İlk ilmeğim ters. Gördüğünüz gibi onu ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi de dediğim gibi Selanik örgü yapacağız. O yüzden hemen yuvaya değil bir alt sıraya, bakın buraya batarsak Selanik örgümüz oluşacak. Bu şekilde daha kolay oluyor Selanik. Bir ters. Burada da düz ilmeğimi içine değil bir alt sıraya, şuraya batıyorum. Bakın. Alttaki yuvaya batarak düz örüyorum. Tersleri normal şekilde, düzleri de bir alt yuvaya buraya batarak örüyoruz. Şöyle çevirince bakın üzerinde 2 ilmek, üzerinde bir ilmek sarılı oluyor. Bir ters, düzü de alt yuvaya batarak örüyorum. Hep bu şekilde olacak. Önden de arkadan da. Bir ters, düzü alta batarak örüyorum. Tersi normal, düzü de alt yuvaya batarak ördüm. Bir ters, işaretimi sağ şişime aldım. Evet, haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Şöyle çevirelim. Yine haroşa örerek işaretimize, ilk işaretimize kadar gelelim. Burayı göstermeme gerek yok. Yine Selanik örgüyü göstereceğim. Evet, ön yüze işaretime kadar geldim, ön yüzde. Yine Selanik örgümü göstereceğim. Şöyle. Evet. Düz ilmeği bakın alta batarak örüyorum. Tersi normal şekilde örüyorum. Düzü bir alt yuvaya buraya batarak örüyorum. Tersi normal örüyorum. Düzü alt yuvaya batarak örüyoruz. Önden de arkadan da hep bu şekilde öreceğiz. Düzü alt yuvaya batacağız. Tersi normal şekilde öreceğiz. Düzü alt yuvaya batıyorum. Tersi normal. Böyle. Evet, düzü alt yuvaya batıyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Ben tersinden bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk defa yapacak olanlar için. Sıramızı tamamlayalım. Haroşamızı. Sonra çevirelim. Tersinden de yine haroşalarımızı örelim. İşaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet, tersinden işaretlediğim yere kadar geldim. İşaretimi aldım. Sağ şişime geçirdim. Karşımda ters ilmek var. Ters örüyorum. Düzümü de yine bir alt yuvaya batarak. Bakın buraya değil, buraya batarak düz örüyorum. Tersi normal şekilde, düzü alt yuvaya batarak örüyoruz. Böyle. Tersi normal, düzü alt yuvaya batarak örüyoruz. Dediğim gibi ön yüzden de bu şekilde, tersinden de bu şekilde öreceğiz. Şöyle son tersimi ördüm. Ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Şöyle modelimin düzünü çevireyim. 6 sıra haroşa ördükten sonra desenimize başladık. 6 sıra haroşadan sonra 7 sıra, buradaki haroşaları söyleyeyim arkadaşlar, burada sayamayabilirsiniz. 7 sıra, 7 haroşa sırası da desen yapacağız. Yani 6 7 daha 13 sıra olacak. Buradaki haroşalarımız 13 sıra olana kadar yine bu desenimize devam edelim. Ben de yapacağım. Sonrasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu aşamayı da tamamladım. Şöyle nasıl anlarız? Bu yan tarafta bakın. Selanik örgüye başladığımız kısımdan itibaren
3, 6, 7 sıra haroşa ördük. Baştan sona da haroşa sayılarımız şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 13 sıra örmüş olduk. Şimdi burun kesimine başlayacağız. Yine işaretlerim yerinde duruyor. Haroşa örerek devam edelim. Evet, işaretimize kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ilk işaretlediğim yere kadar geldim. Burada düz devam ediyorum. Yine Selanik örgümü örüyorum. Şöyle sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 13 ve şöyle işaretimi çıkartayım artık. 13 ve 14.'yü ikisini bir düz olarak ördüm. Çevirdim. Burun kısmını yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine Selanik örgüme devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın ipimi öne aldım. 13 ve 14. ikisini bir ters olarak öremedim. İkisini bir ters olarak ördüm. Çıkışta son iki ilmeğimizi yani 13 ve 14. ilmeğimizi ikisini bir örüyoruz. Girişte yani bir üst sıraya geçişte ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonrakileri örüyoruz. Selanik örgümüze yine aynen devam ediyoruz. Bir ters düzü alttan batarak bu şekilde. Evet, saymaya gerek yok, bakın ayrık duruyor. Şöyle 13 ve 14. ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm, çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Selanik örgüme devam ediyorum. Sadece 13 ilmeğimizi git gel yapıyoruz. Çıkışta kenardaki ilmekle bir ikisini örüyoruz. Evet, 13. ilmeğim bu. Bakın ayrık duruyor. Oradan anlıyorum. İpimi kendime doğru aldım. 13 ve 14.'yü ikisini bir ters olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters, düz. Bu şekilde devam ediyorum yine. Selanik örgüme. Evet, 13. ilmeğim bu. 14. ile birlikte normal şekilde örüyorum. Bakın alta batmıyorum. İkisini bir ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Selanik örgümü yapıyorum. Evet, düz ördüm. Ters ilmeğim 13. ilmeğim. Buradaki ayrıktan anlıyorum. 13 ve 14. ipimi öne alıp ikisini bir ters olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra yine örgümüze devam ediyoruz. Eminim anladınız. Bu şekilde kenarlarda benimle aynı yapıyorsanız 20 ilmek kalana kadar öreceğiz. Evet, son ilmek ve bir sonrakini ikisini bir düz olarak örüyorum. Şöyle bakın, oluşuyor bile. Çevirdim. İlk ilmeğimizi mutlaka örmeden alıyoruz. İpimiz kendimize doğru. Sonrasında Selanik örgümüze devam ediyoruz. Şöyle burayı da göstereyim. Evet,
13. ilmeğim, ipimi öne aldım. 13 ve 14.'yü ikisini bir ters olarak örüyorum çıkışta. Çıkışta ikisini bir örüyoruz. Girişte ilk ilmeğimizi örmeden bu şekilde sağ şişimize alıyoruz. Evet, dediğim gibi şöyle işaret de koyabilirsiniz. Yan taraftan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. 20 ilmek sağda. Şöyle 20 ilmek de solda kalacak şekilde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Evet. Yanlarda 20 ilmek kalana kadar aynı şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Yanlarda 20 ilmek kalana kadar burun kısmını oluşturdum. Şimdi şöyle artık işaretlerimize gerek yok. Selanik örgüme devam ediyorum. Evet, burada düz ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Burada delik oluşmasın diye şöyle buradaki ilmeği alıp şöyle çevirip bu ikisini bir düz olarak öreceğim arkadaşlar. Burayı kapatsın diye bakın bu şekilde. Evet, artırma yapmadık. Buradan tel aldık. Geri sonra onu eksiltme yapmış olduk. Tekrar göstereyim olmazsa. Bakın bu yan taraftaki boşluktan bu şekilde tel alıyorum. Sol şişime şöyle çeviriyorum. Bu ilmeğimi de sol şişime aktardım. İkisini bir düz olarak ördüm. Burayı kapatmış olduk. Ve haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Tersindeyiz. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Lastik örgüye başlayalım. Burun kısmında oluştuğu. Evet, ilk ilmekten sonra tersinde olduğumuz için 2 tersle başlayalım. 2 tane ters. 2 tane düz örüyorum. 1, 2. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Evet, bu şekilde devam edelim. 2 ters 2 düz örerek şuradaki boşluğu kapatmayı da göstereceğim. Evet, 2 düz 2 tane ters, 2 düz. Selanik örgünün üzerinde lastik örgü, 2 lastik yapıyorum. İkili lastik, 2 ters 2 düz. Şöyle ikinci düzü örmeden önce bakın, ikinci düzüm buraya denk geldi. Buradaki yerdeki şu ilmeği aldım. Şöyle çevirip sol şişime geçirdim. Bu şekilde ikisini bir düz olarak örüyorum. Şöyle burayı kapatmış olduk. Sonrasında yine 2 ters 2 düz örüyoruz. Evet, 2 ters 2 düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle ipimi kendime doğru aldım, ilk ilmeği örmeden aldık. Sırada ters ilmeğim var, ters örüyorum. 2 düzüm var, düz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Lastik örgümüze devam ediyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 tane ters. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Katlamalı yapmak istiyorsanız baya bir uzun öreceksiniz. Ama düz dursun istiyorsanız şöyle yarısı kadar öreceksiniz arkadaşlar. Ben zaten birazdan örüp size göstereceğim ne kadar örüleceğini. Evet, düzleri düz, tersleri ters. Bu şekilde örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Lastik örgü olduğu için kendisini büzüyor, topluyor. Santim olarak sorarsanız da şöyle 12 santim diyelim arkadaşlar. 12 santim
olana kadar örmüşüm. Katlamak istemiyorsanız da 6 santim kadar örebilirsiniz. Kaç sıra ördün diye sorarsanız şu aradaki ters sıralarını sayarsak 45 sıra örmüş oldum. Şimdi tersinden keseceğiz arkadaşlar. Tersindeyim ben. Gördüğünüz gibi tersinden kesim yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimin yönünü çevirip sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimizi sol şişimize aktarıp ikisini bir örüyoruz. Katlayacağımız için tersinden kesiyoruz. Çok sıkı olmasın eliniz. Bu şekilde bütün ilmekleri keselim. Kesimini tamamladım. İpimi uzun kestim ki dikeyim. İğneme de geçirdim. Son ilmeğimi bırakmıştım. Onun içinden geçiyorum. Evet, şöyle düz kısımdan ikiye katlayalım. Evet, düz kısmı dışa bakıyor. Şöyle karşıya geçiyorum. Bu uç kısmı önemli. İyice burayı sıkılayalım. Karşıya da tekrar girdim. Şöyle çevirelim. Evet, bu teli ve karşıdaki tele bu şekilde batıyorum. Karşıdaki tele ve buradakine bu şekilde giriyorum. Böyle buradan çıktıysam buradan giriyorum. Karşıya batıyorum. Evet, bu şekilde şöyle yarıdan biraz aşağıya kadar dikelim. Düz kısmı bura olacak. Evet, yarıdan biraz aşağıya kadar diktim. Şimdi şöyle tersini çeviriyorum. Burada da aynı işlemi uygulayarak haroşa kısma kadar dikeceğim. Evet, böyle haroşa kısmına kadar gelelim. Modelimizin düzünü çevirelim. Evet, buraya kadar diktim. Düz tarafını çevirdim. Ben size tersinden keseceğim dedim ya. Tersini çevirmemişim. Çok özür dilerim. Ama size söylediğim için siz tersinden kesimini yapmıştırsınız. Şimdi burayı da şöyle haroşa tellerini alarak dikelim ki güzel dursun. Sonrasında ben söküp tekrar ters tarafından kestim. Dediğim yere kadar da geldim. Bugün nedense kafam dalgın. Evet, bu şekilde karşılıklı haroşa tellerini alıyorum ki dikişi güzel dursun. Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim ya da bir daha göstereyim. Bakın böyle haroşa telini alıyorum. Karşıdan da haroşa telini alarak bu şekilde dikiyorum. Evet, böyle güzel duruyor. Buraya kadar gelelim. Evet, altı kadar geldim. Burada da şöyle dikeceğiz. Şöyle dış telleri alarak dikeceğim. Alt kısmı da bu şekilde dikiyoruz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur ama böyle dış telleri alarak
dikeceğiz. İlk defa yapacak olanlar için böyle detaylı anlatıyorum. Evet, bu şekilde tamamen dikelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Çocuk manken ayağına da geçirdim. Harika oldu. Şöyle göstereyim. Böyle bu şekilde de kullanılabilir. Şöyle çorap gibi. Bu şekilde de kullanabilirler. Minik ayaklar. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha sonra ileride yapmak isterseniz kaydet butonuna basın arkadaşlar. Daha sonra bakarak yapabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.